Evet arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben 2017 yılından beri Creality'nin CR10 model yazıcısını kullanıyorum. Bu yazıcıdan aslında epey memnunum. Ama memnun olmadığım şey açık kasa olması, hızı düşük olması ve açık kasa olduğu için ben artık istediğim türde filamentleri basamıyorum. Mesela ABS basmak için oda vlogumu izleyen varsa ben bunu özel tahtadan bir kutu yapmıştım. Çünkü ABS gibi malzemelerde geri çekme yapmaması için yazıcı baskıyı yaparken ortam ısısının yüksek olması lazım. 60-70 derecelerde olması lazım. Bunu sağlamak için kapalı kasa bir yazıcıya ihtiyaç var. Dediğim gibi hem 2017'den beri artık aynı yazıcıyı kullandığım için hem de bu sebeplerden ötürü yeni bir yazıcı almak istedim. Creality markasından memnundum. Bu yüzden yine Creality bir yazıcı aldım ama asıl Creality markasını tekrar seçmemin sebebi markadan memnun olduğum değil, çok uygun fiyata çok güzel özelliklere sahip yeni bir yazıcı çıkarttılar. Ben de bunu denemek istedim. Henüz yazıcı çok yeni ancak özellikleri ve kalitesiyle kendini kanıtlamış bir yazıcı. Şimdi eski yazıcımı başta göstermek istedim. Bu yüzden burada. Şimdi bunu aşağı alayım ve yeni yazıcımı masanın üstüne koyayım ve bu videoda kutu açılışı yapacağız. Herhangi bir inceleme videosu değil. Kutu açılışı yaptıktan sonra ben yeni bir inceleme videosu da çekiyor olacağım. Evet, yeni yazıcımız kutusu burada. Kaldırmam biraz zor olacak. Evet, yeni yazıcımız bu. Zaten önde de gördüğünüz gibi Creality'nin K1 Max modeli. K1'den hem baskı alanı daha büyük, benim eski yazıcımda 30x30 baskılar alabiliyordu. Bu yüzden büyük bir ürün basmak, bu özgürlüğe sahip olmak benim için önemli. Aynı zamanda Max modelinde, inceleme videosunda gene söyleyeceğim ama Max modelinde bunlara ek olarak yapay zeka destekli bir kamera ve aynı şekilde bir de lidar sensöre sahip. Bu sayede çok daha kaliteli ve kontrollü baskılar alabiliyoruz. Şimdi ben kutuyu açayım. Bu arada ürün bana aslında bir hafta önce geldi. Ama videoyu çekmek için ortamı hazırlamaya çalıştım. Bundan bir önceki videoda ortamı nasıl hazırladığımı, yeni çekim ekipmanları aldığımı gördünüz zaten. Bir hafta bu ürüne sahipken kutusunu bile açamamak gerçekten benim için zordu. Bu şekilde çekmeye devam edemeyebilirim. Ben kutuyu aşağı alayım. Kutudan çıkarttığımız ürünleri teker teker de inceleyelim. Evet, bu arada yazıcıyı ben Türkiye'den aldım. Türkiye'de Creality'nin distribütörünün sayfasına girdim ve yetkili satıcıları listeledim. Ve bu satıcılar arasından en uygun hangisi satıyor ona baktım ve ondan aldım. Direkt hangi mağazadan aldığımı söylemem doğru olmaz. Siz de benim yaptığım yöntemle yapabilirsiniz. Bu arada herhangi bir sponsorluk yok. Yazıcıyı kendim temin ettim. Kullanma kitapçığı var. Gayet güzel bir kitapçık yapmışlar. Garanti belgesi ama Çince. Sanırım garanti belgesi yani. Bir de stickerların olduğu bir ürün göndermişler. Açmaya devam edelim. Yazıcının üst kapağı karşımızda. Kulpu da hazır takılmış bir şekilde. Bu normal cam bu arada. Plastik değil. K1 modelinde plastik bir parça geliyor. Şimdi daha da açmak için şunları sanırım çıkartmam lazım. Kutusu bu arada çok sağlam. Yani şu parçalardan falan koymuşlar. Ürünü de kargo şubesinden aldım ve orada da nasıl davrandıklarını gördüm ama içim şu an gerçekten rahat. Çünkü güzel bir kutu yapmışlar. Evet, burada artık yazıcı var diyecektim. Yazıcı var zaten ama yazıcının üstü ve içi dolu. Evet, aslında yazıcının üst kapağı tam buraya gelecek. Kıyılarda ısı yalıtımı için, aynı zamanda titreşimde yapmaması için süngerimsi bazı contalar var. Şimdi üzerine bu şekilde Creality böyle iç içe malzemeleri koymayı çok seviyor bu arada. Bir güç kablosu çıktı. Çok uzun değil. 1 metre, 1,5 metre kadar bir uzunluğu olduğunu düşünüyorum. Şurada ESD poşet içerisinde şöyle ekranımız var. Arkada bir soket bağlantısı ve yazıcının önüne oturacağı bir klipsler var. Burada bir kutu daha var. Şimdi tüm parçaları çıkarayım. Sonra masada devam edelim. Burada artık yazıcımız var. Yazıcıyı çıkartmak için bu poşet taşır mı acaba? Evet, kutumuz tamamen boşaldı gördüğünüz gibi. Evet, yazıcımız burada. Tamamen kapalı. Yanları plexi, önü cam. Arkası tamamen kapalı bir yapısı var. Üstten de az önceki cam gelecek zaten. İçinden bir kutu daha çıktı. Şimdi ekranımız var. Kullanma kitapçığı, güç adaptörü, üst cam, yazıcının kendisi. Bir de kutumuz daha var. Bunun içinde ne var ona bakacağız. Bu hep yanında gelen işte Allianz setidir vesaire. Onlar burada olmalı diye düşünüyorum. Evet, bir kutucuk daha. Evet, bu
güzel. Zaten biliyordum geleceğini ama. Şimdi içerisinden 1 kilogram Creality'nin kendi Hyper PLA filamenti beyaz renkli olarak geldi. Bunun Hyper serisi diye üstüne özellikle yazmışlar. Bunun olayı, bu yazıcı 600 mm saniyeye kadar baskılar alabiliyor ve normal PLA'lar ya da ABS'ler, yani bu Hyper serisi olmayan plastik ürünler bu hıza yetişemiyor. Erime ve soğuma sıcaklığı buna yetişemiyor. Bu yüzden Creality buna uygun bir filament de çıkartmış kendisi. Deneyeceğiz. Zaten diğer filamentlerle kıyaslamasını da yapacağız. Şimdi PLA'mızı buraya koyalım. İçerisinde hala bazı malzemeler var. Evet, şurada bir kulp malzemesi var. Ön kapak için kapak kulpları bulunuyor. Bir filament tutucumuz arkaya takılıyor. Birazdan takacağız. Bir de küçük kutumuz var. Hatta biraz daha bir şeyler var. Bu kutunun içinde evet yedek hotent var. Isıtıcı var. Seramik tamamen. Burada da onun koruması var. Yazıcıda ilk çıktığı zamanlar K1 modelinde hotent sorunları vardı. Sürekli baskı yarıda kalıp ekrandan hotent uyarısı veriyordu. Bunu çözmek için, eğer böyle bir sıkıntı yaşanırsa, henüz Max modellerinde görülmedi ama yaşanırsa diye yedek hotenti de baştan kutuya koymuşlar. Creality özellikle bu yaşanan sorunda gerçekten çözmek için elinden geleni yapmış. İzlediğim ve okuduğum yorumlarda bu şekilde. Yani sorun yaşayan herkese $1 sembolik bir ücret karşılığında bu hotentten sağlamışlar. Hatta $3 ile bu hotent bir PLA daha ve kamera. K1 modelinde kamera yok dediğim gibi. Kamerayı da yanında sağlamışlar. Bir parçamız daha var. Evet, şu şekilde kauçuk ayaklar yazıcının altına takacağız birazdan. Onları da şuraya koyayım. Evet, bir spatula. Daha küçük ve tutma sapı daha kaliteli. Öncekiler tamamen boyacı spatulası gibiydi. Bu daha şık bir şey olmuş. Evet, bir yine alyan ve bakım setimiz. Nozulu sökmek için de bir güzel L anahtar göndermişler. İçinde 2 tane de vida var. Bir tane 10-12 anahtar, İngiliz anahtarı göndermişler. Yine değişen şeylerden bir tanesi yan keski. Şöyle bir yan keski göndermişler. Yay mekanizması daha güzel. Önceki net mekanizması bozuluyordu. Ağzı daha keskin ama biraz daha kaba. Özellikle ağız kısmı biraz daha kaba geldi bana. Evet, şurada bir nozzle temizleme iğnesi. Bir USB bellek, kaç GB olduğu belli değil. Bunun içinde hem montaj dokümanları var hem de örnek baskılar var. Hazır G-code şeklinde. Evet, şu şekilde bir tüp içinde Graceo gelmiş. Graceo ile nereye yağlayacağız bilmiyorum ama öğreniriz. Bir de Pirit yapıştırıcı gelmiş. Baskı öncesi tablayı hazırlamak için. Evet, şimdi altındaki kauçuk ayakları takarak montaja geçeceğiz artık. Şöyle bir kenardan kaldırıp evet, şimdi kapak kulpumuzu takacağız. Bunun için şöyle bir ufak bir şema vermişler. Buna uygun olarak kulpumuzu hemen yerine takıyoruz. Şimdi de ekranımızı takacağız. Şurada bir bunun soketi var ve bunun karşılığı da burada. Biraz hassas bir soket. Bunu taktıktan sonra şu kancaları buradaki yuvalara oturtarak montajı tamamlamış olacağız. Evet, soketi taktım. Son olarak da ekranımı oturttum. Bakalım. Evet. Evet, şurada da buradaki yuvaya filament tutucumuzu takacağız. Evet, tık diye duyduk. Bu yazıcımızın K1 modelinden ayıran bir diğer özelliği de
egzoz fanının öncesinde bir karbon filtre olması ve özellikle ABS baskı alırken dışarı atmış olduğu kimyasal havanın bu karbon filtreden geçerek ortamda ne bir koku ne de zararlı bir gaz oluşmasına izin veriyor olması bir diğer özelliği dediğim gibi. Şimdi hemen ona da bakacak olursak şu şekilde bir karbon filtresi var. Şöyle ayırıyoruz falan galiba ama filtre gerçekten bayağı yoğun bir filtre. Yani ben standart bir sünger sanmıştım ama hem karbon oluşu hem de çok yoğun, kalın, gözeneklerinin dar oluşu hani beni ikna etti açıkçası şu an. Evet, kalibrasyon işlemimiz tamamlandı. Evet diyerek ekranı bitiriyorum. Bu sırada da tablo aşağı inmeye başladı. Yeni bir versiyon bulunmuş. Şu anda içerisinde 1.3.1.19 varmış. Ancak güncel versiyon 114 MB'lık 1.3.2'ymiş. Bunu indirelim. Wi-Fi ağına 2.4 GHz bandından bağlanıyor ve desteklediği hız da bu band üzerinden oluyor. Hemen indirsin, sonra kurulumuna geçerim. Bu kurulumdan sonra kalibrasyonu tekrar yapmamı isteyebilir mi acaba diye düşünüyorum şu an. Bu sürekli yazılım güncellemesini kendisi denetliyor olması da çok iyi. Bundan önceki yazıcımda bunun sıkıntısını çekiyordum. Genelde hiç güncellemekle uğraşmıyordum aslında. Ancak burada otomatik yapıyor ve indirip indirmemek gene size kalıyor. En azından haberiniz oluyor. Kurmaya başladı otomatik olarak. Evet, kendini kapattı ve yeniden başlatıyor şu an. Evet, tekrar kalibre etmek gerektiğini söyledi. Evet, yeniden kalibre edeceğiz. Zaten az önceki kalibrasyon videom çok iyi olmamıştı. Uzaktan çekmiştim. Şimdi açıyı tekrardan daha güzel ayarlayıp kalibrasyonu yeniden başlatacağım. Şöyle hatta evet'e tıklayalım. Hangilerini kalibre etmek istediğimi soruyor. Her türlü kalibre edelim. Şimdi yazılım yenilendiği için tüm EPROM silindi. Bu yüzden kayıtlı olan datalar da gitmiş oldu. Tespite başlatalım. Evet, şu an kalibrasyonu yaparken şöyle göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok küçük miktarda kendisini titretiyor.
Evet, şimdi testimiz tamamlandı. Artık herhalde herhangi bir sıkıntı çıkmadan arayüzü inceleyebiliriz. Evet, şöyle menümüz bu şekilde. Bir ilk menüden başlayarak devam edelim. Burada sıcaklık geçmişini görüyoruz sanırım. Şu ekranda. Burada bir şeyler yapamıyoruz. Ama buradan sıcaklıklara girdi yapabiliyoruz. ESC. Şu tablomuzun şu anki sıcaklığı, ayarladığımız sıcaklık ve nozzle'ın şu anki sıcaklığı olsa gerek. Aydınlatmayı kapatabiliyoruz. Şu arkada ufaktan görüyorsunuz. Bir fark yaratıyor. Bunu kapalı tutacağım. Soğutma fanlarını buradan manuel ayarlayabiliyoruz. Mesela bir seslerine bakalım. Model fan dediği extruder'ın üstündeki fan. Yan fan dediği de model soğutma fanı, cama yapışık olan. Bu da egzoz fanı. Buradan sıcaklıkları set edebiliyorum. Sanırım hareket sıcaklık diyor. Evet, 1 milim 1 milim home konumuna gel dedim. Hem X hem Y ekseninde şu anda home konumuna aldı kendini. Burada da filament yükleme işlemlerini yapıyoruz. Şu an içindeki ürünleri görüyoruz. Kendi hafızasındakiler sanırım bunlar. Yerel diyor. Bir filament tutucu da var. Çeşitli modeller var. USB sürücü henüz takmadım. O yüzden boş. Hiçbir şey yazdırmadığım için de geçmişimizde şu anda boş. Ayarlar kısmına gelelim. Ekran parlaklığını değiştirebiliyoruz. Bakın şu an daha da parlaklığım yükseldi. Daha da kısaltabiliyorum. 3 dakikada ekran kapanıyormuş. Dokunduğunuzda geri açılıyor yalnız. Kendiliğinden kontrol menümüz burada. Root hesap bilgileri dediği nedir bilmiyorum. Geri diyelim. Güncelleme anımsatıcısı açık. Az önce bahsetmiştik. Zaman dilimi ayarları burada. Creality Cloud'a bağlamak için menümüz burada. Hemen bir QR kod çıkıyor olması lazım. Evet, burada çıktı. Günlüğü dışa aktar. Nedir bilmiyorum. Sıfırla hakkında kısmı var. Hakkında'ya bakalım. K1 Max yazılım sürümümüz, MAC adresimiz. Toplam ne kadar baskı aldığımız burada. Buradan da aynı zamanda 300 saat bakım zamanını bize gösteriyor. 8 GB dahili belleği varmış bakın. 2.2'si doluymuş. Geri diyelim. Evet, burada ağ bilgilerimiz var. Ethernet bağlı değil. Wi-Fi ağlarını buluyor şu anda. Kamera kısmı var. Video listesi, çektiğimiz videolar buraya geliyor. Kamera ayarları, hızlandırılmış fotoğrafı etkinleştir açık. Yapay zeka fonksiyonlarına bir bakalım. Yapay zeka tanısı, bunu açalım. Evet, herhangi bir durumda bize bilgi verecek ve duracak. Şu an onun ayarını yaptık. Bir alttaki menümüz çevrimçi kılavuz diyor. Hata geçmişe henüz hata almadık. Günlük yükle. Evet, ayarlarımız bu kadar. Şimdi baskıya geçebiliriz. Hemen şuradan flash belleğimizi taktım. Şimdi dosyalara geldim. Şimdi yerel içindeki dosyalar burada dediğim gibi. Ama ben USB belleğin içerisindeki hızlı bir model olması lazım. Şimdi 1 saat 49 dakika, 16 dakika ve 26 dakikalık burada çeşitli 43 dakikalık. Şurada 28 dakikalık bir model. Mesela seçelim. Nasıl görüneceği burada var. Oynatamıyoruz. Öncesinde kalibrasyon yapmak istiyor muyuz diye. Burada bir tik var. Kaldırabiliyoruz. Şu an kalibrasyonlu, o yüzden onunla vakit kaybetmeyeceğim. Şu 3.7 sanırım kaç metre filament harcayacağını yazıyor sanırım. 16 dakika. Bu 600 milim saniyede olması gerekiyor. Evet, yazdıra başladım. Hemen kendi RAM'ine
aldı. Sıcaklıkları yükseltecek şimdi. Bu kısmı gösteremiyorum. Yapay zeka tanım talimatı K24 yazılma platformunda yabancı nesne algılandı. Şuradaki plastik parçasını yapay zeka algıladı şu an. Herhalde o. İnşallah odur. Yazdırmayı durdur dedim. Şimdi tekrar ısıtmaya başlıyor. Evet, gene kendi G sensörleri için bir hamle yaptı. Kalibrasyon yapmayacak, direkt yazmaya başlaması gerekiyor. Şu an nozzle temizliği yaptığı yazıyor ekranda. Bu bir kalibrasyon. Tablo 50 derece, nozzle 190 derece. 140 derecede nozzle temizliği yapıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Sıfırlanıyor diye ekranda uyarısı var. Evet, şu an her türlü referans alabileceği şeyi alıyor. Çünkü tamamen hani hiç ayar yapmayı, kalibrasyon yapmayı bilmeyen birisi bile bu yazıcıyla başlayabiliyor. Şu an tekrardan 210 derece ısıtmaya başladı. Dediğim gibi şu an kullanıcıya hiçbir şey bırakmadan, hiçbir ayar, kalibrasyon, hata yapma payı bırakmadan kendisi ayarlarını yapıyor. Bu yüzden biraz uzun sürdü. Şu an dakika saymaya başlamadı ama yaklaşık olarak herhalde bir 2 dakika oldu. Kendisi işlemi başlattıktan sonra ayarlar yaptı. 210 dereceye nozzle ulaştı. Tablomuz 51 derece. Evet, yazmaya başladı. Şu anda lidar sensörle yüzey kalitesini ölçmek için bir hamle yapıyor sandım ama değilmiş. Direkt baskı şu anda başladı. Evet, ilk katmanı yavaş bastı. İlk katmanın tutunabilmesi için her zaman yavaş başlanır. Şu anda artık 600 mm saniye hızla baskıya başladı ve ilk katman tamamlanınca soğutma fanı da devreye girdi. Şu an ses çok yüksek ve masam hiç sağlam değil, sallanıyor şu an. Şu an videoyu hiç hızlandırmıyorum bu arada. Birazdan hızlandırdım. Şu anda gördüğünüz şeyler tamamen gerçek zamanlı. Katmanın adım adım yükselişi, yani dakikalar içinde şu anda 1 dakika oldu henüz. 2 dakikaya yaklaşmıştır. Ama kaç milim yükseldi bir yerde yazıyor mu onu görmeye çalışıyorum. Yazmıyor ama şu anda yaklaşık olarak 4 milim yükseklikte. Gerçekten çok hızlı. Şu anda ayrıca tüm fanlar maksimum hızda çalışıyor. Modelimizin %11'inin tamamlandığı ekranda yazıyor ve 3 dakika geçti. Evet, 16 dakikada baskımız tamamlandı. Şu anda extruder ve tabloyu soğutuyor. Modeli almak için manyetik tablomuz var aslında. Onunla da kaldırabiliriz ama küçük bir yüzey alanı olduğu için direkt alabileceğimizi düşünüyorum. Alamadık. Evet, çıkan ürün bu. İpliklenme neredeyse yok. Sarkma neredeyse yok. Altta bir eteği var, onu çıkartmamız lazım. Ama kalite mükemmel.
Evet, yazıcımızın kurulumunu tamamladık ve ilk baskımızı da 600 mm/saniye hızda aldık. Gerçekten kusursuz bir baskı diyebilirim. Ne ipliklenme var ne de yüzeyde bir dalgalanma var, bir gamze var. Hiçbir şey yok. Gerçekten güzel ve aslında bu hıza göre zor bir model. Çünkü çok girintisi çıkıntısı var. Çok atlama yapması gerekiyor ve küçük alan olduğu için sürekli zikzak çizerek gitti. Makineyi de çok salladı. Bunu da hem çekim öncesinde hem de çekimler sırasında yaşadığım farklı şeyleri Instagram'dan sürekli bu şekilde paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederek, orada daha aktifim çünkü, bu projelerle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi videomuz kutu açılımı kapsamında bu kadar da aslında bayağı bir inceleme de yapmış olduk. Ama bu yazıcının tam bir incelemesini ayrıca diğer yazıcımla, Creality CR10'la ve farklı yazıcılarla kıyaslamasını yapacağız ilerleyen süreçte. Bunun K1 modeliyle, Bambu Lab'in hızlı modelleriyle kıyaslamasını yapacağız inşallah. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video ve yazıcı ile ilgili görüşlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Ayrıca yapacak olduğum bu inceleme ve kıyaslama videoları ile ilgili yapmamı, özellikle denememi istediğiniz şeyler varsa bunu da yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz dediğim gibi. Bu videoluk bu kadardı. Ortalık epey dağıldı. Saat şu anda 12'yi 10 geçiyor gece. Artık videomuzu sonlandıralım ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.